Merhaba arkadaşlar, ben Babakaro. Tekrardan yepyeni ve sağlam bir videoyla sizinle birlikteyim. Güncelleme, iki tane güncelleme üst üste geldi. Birçoğunu ben çekemedim. Çünkü evin boyamasını falan uğraştım. Gerçekten de yoruldum, yapamadık. O yüzden bu yorgunluk üstümüzden bir çıkması için arkadaşlar birer tane yorum, ya kolay gelsin bayran diyebilirsiniz veya hatta aslında en önemli şeylerden beğenidir arkadaşlar. Beğenileri de artırmayı asla unutmayın. Bu videoda gerçekten ricam hepinizden teker teker 600-700 tane beğeniyi geçsin. Bunlar benim için önemlidir. Sizin canınızı yerim, bayramınız da mübarek olsun tekrardan. Etkinliği yavaş yavaş okuyacağım, yani bu güncellemeyi. O yüzden ben de anlayayım, siz de anlayın. 24.03.2026 6 UTC'de geliyor. Yani ayın 24'ünden 3 gün sonra geliyor. Sabah saat 9'da başlıyor. Oyun 3 saat süreliğine kapalı oluyor. Bazı etkinlikler geliyor tekrardan. Elisa hazineleri geliyor. Tabii ki demirci indirimi paketlerin bir tık daha indirimi oluyor. Ve zamanı karşı yarışı, yani birkaç dakikada en fazla barbarı kesen oyuncular tabii ki burada altın kafa etkinliklerden gibi, yani altın kafayı kazanıyor. Fırtına çarpışması da denizlerin altında artık gemilerle savaşıyorduk. Bu etkinlik tekrardan geliyor. Bu da günlük 2 tane altın kafaya tekabül ediyor. Yeni diziliş. Yeni diziliş Kama dizilişi eklendi. Kama diziliş 2. Kullanıcının kıtası %12 daha fazla beceri hasarı veriyor. Şimdi arkadaşlar, yeni dizilişi zaten herkes biliyor. Buradan da geldiği gibi arkadaşlar, yani burada direkt yeni diziliş geliyor. Yani kullanıcı kıtası %12 daha fazla beceri hasarı veriyor. Burada aslında önceden de bizim bir dizilişimiz vardı. Yani Kama dizilişi vardı. Ancak burada Kama dizilişi kullanıcının kıtası %5 daha çok beceri hasarı veriyor. Ama Kama dizilişi 2 %12. Bu ne anlama geldi arkadaşlar? Size bunu söyleyeyim. Şimdi %5 beceri hasarı artık zaten yeni komutanlar gelmiştir. Darbe hasarı, combo hasarı, bu komutanlar gerçekten artık önünü kesemezsiniz. Örnek veriyorum. Bayki, Santuzu, Lioche, Achilles, Arthur Pendragon. Bu komutanlar o kadar güçlü oldu ki artık beceri hasarı olan komutanlar, yani Arthur Pendragon gibi değil ha. Hyogo Bin gibi, artık Zhuge Liang gibi, veya hatta mesela Scipio gibi, Ragnar gibi bu tarz komutanlar gerçekten geride kaldı. O yüzden oyun bu komutanları tekrardan değerlendirmek istiyor. Çünkü bu kadar komutana da yetişemiyor. Ne oyun yetişiyor ne biz yetişiyoruz. Bu komutanlarda en azından, yani örnek veriyorum, Hyogo Bing veya hatta Scipio veya hatta Ragnar en azından bir seneliğine daha çıkması gerekiyor. Bir sene daha ayakta olması gerekiyor. Ve savaşlarda gördüğünüz gibi artık Hyogo Bing'ler çerez gibi olmuş. Veya hatta Scipio'lar, Ragnar'lar çerez gibi olmuş. Ve bu komutanlık, ya Zhuge Liang ve bu komutanları tekrardan değerlendirmek istedi. Beceri hasarları yüksek olan Zhuge Liang gibi, Hyogo Bing gibi hiçbir işlevi kalmamıştı aslında. Yeni dizilişle Hyogo Bing Juana farkları veya Hyogo Bing Arthur Pendragon, Achilles mesela, Gam Gam, bu ikilileri mesela daha fazla görüyoruz. Zhuge Liang Hermen'i kimse çıkartamıyordu. Artık Zhuge Liang Hermen'ler ya hatta Hermen Zhuge Liang'lar, bunlar bir tık daha fazla güçlü oldu. Yani neredeyse 2,5 katı daha güçlendirildi Kama dizilişiyle. Yetenek ağaçları ile beraber artık, yani darbe hasarı ile veya hatta combo hasarı ile daha fazla dayanıklı oluyorlar. Ve bu yüzden benim, yani görüşüm, bu güncellemeden sonra bu dizilişle, Kama dizilişiyle bu komutanları artık daha sıkı bir şekilde görebiliyoruz. Kama dizilişi için özet yazıtlar eklenmiştir arkadaşlar. Dizil bayrak teçhizatı olan habercinin nişancı için özel bir yazıt içeriyor. Sorun güncellemeden sonra alacak olan Fetih sezonu Kayıp Krallık yazıt dükkanla ayrıca Kama dizilişinin Kama diziliş 2'nin parşömeni teçhizatı olan habercinin mesajı için özel bir yazıt da gelecek. Tamam. Yeni diziliş etkinlikleri. Dönüşüm taş etkinliği. Etkinlik görevleri tamamlayarak teçhizatları yükseltmek için kullanabileceğin dönüşüm taşları ve değişim taşları elde edebiliyorsunuz. Yani burada şimdi bizim Kama dizilişimiz vardır. Kama diziliş birinden gerçekten de bazı teçhizatlarımız güzel oluyor, bazen de kötü oluyor. Yani birçok kişi Kama dizilişi var ama 33 tane dönüşüm taşı oluyor.
Dönüşüm taşı ne anlama geliyor ben size söyleyeyim arkadaşlar. Burada yani teçhizatları bir kama dizilişi, mesela burada bir avcıyı, mesela benim okçu ekipmanlarım gerçekten sağlamdır arkadaşlar. Yani bunu ben belki yani bir seneden fazla kama diziliş birden de kalacağım abi, 3 tanesini. Her bir tanesi efsanevi değiştirmesi için 10 tane istiyor. Bu da 3 tane. Yani şimdi burada ben hiçbir şey yapmasam 10, 20, 23 tane istiyor arkadaşlar. Ve bu yok. Yani süvari mı yapayım mı, okçu mu yapayım, hangisini yap, piyade mi yapayım? Burada 23 tane dönüşüm taşım vardır. Ve hatta buradan dönüşüm taşı veya hatta buradan da mavi dönüşüm taşı da, ikisi de lazım bize. Bunların etkinlikleri geliyor arkadaşlar ve free to play'lerde 3-5 elde edebiliyor. Pek umudum yok fazla olduğunda ama yine de oluyor. Yani bunlar vardır. Yeni komutan kıyafetleri gelmiştir. Yepyeni komutan kıyafetleri elde etmek için Rüya Çeşmesi etkinliği katıl. Rüya Çeşmesi biliyorsunuz zaten, birçoğunuz zaten artık bunları biliyorsunuz. Buradaki temalar veya hatta bilmiyorum rally açan insanların temaları, efektleri farklı oluyor arkadaşlar. Mesela böyle farklılar vardır. Bunlardan gibi birçoğu geliyor, oradan alabiliyorsunuz. Yani free to play'lerden %1 şansıyla alabiliyor bu kıyafetler. Ancak bu kıyafetlerden ve aksesuarlar hiçbir fark yaratıyor mu savaş alanında? Yok, tamamen bir ego işidir. Ben bir free to play'im, 5 kuruş bile yatıramam onun için. Pek de benim için bir önemi yoktur aslında. Şu an sadece Scipio ve Joanna Fark'e geliyor arkadaşlar. Ama bunu Scipio ve Joanna Fark'e getirmesiyle böyle bir şekilde artık insanlar bu ikilileri, yani Joanna Fark'ları ya Scipio'lar, yetenek ağaçları yüklendi. Kama diziliş 2 geliyor. Bunları daha fazla, daha sıkı görüyoruz açık alanda. Bir tık daha efektler daha güzel olsun diye. Yani getirmişler bir tık daha para harcaması. Parayı gömeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Başka bir şey yok. Birlik lideri ve subaylar farklı bir görünüm elde etmek için birliklerin kalesinde, bayrağına ve bölgesinde kilidi açılmış kozmetikleri uygulamayı tercih edebiliyor. Yani şu an marklar falan filanı arkadaşlar vardır. Mark olayısıdır. Burada artık R4'lar falan mesela markları buradan atarken çok daha farklı bir şeyler görebiliyorsunuz. Yani biraz daha çerçeveler eskilenmiş. Artık oyun bir tık daha değişiklik yaşatmış ve burada bunları tabii ki düzeltecekler. Bunu da söyleyeyim. Yani R4'ler artık bir tık daha farklı yapabiliyorlar, yani bu kadar. Buradan geri kalanı zaten ne vardır, bir dakika bakalım. Savaş mekanikleri etkilenmesi ve dengeli kalması sağlamak için birlik kozmetikleri herhangi bir özellik bonusu sağlanmıyor. Yani sağlanıyor abi, bir bonus yok. Sadece güzelliktir. Birlik bölge temasını yalnızca uygulanma mağazası aracılığıyla güncellenen en son sürümünü görebiliyor. Bayraklarımız mavidir. Bakın, bayraklar buradan mavidir. Tamam mı? Böyle bir şekilde. Dükkanda bunu R4'ler veya R5'ler satın alıyor. Tamam mı? Dükkanda satın alıyorlar ve bunlar kırmızı ve güzel oluyor. Aslında önceki güncelleme videosunda bunları hepsini size söylemiştim. Sadece fotoğraflarını göstermiştim ama buradan da böyle olacak. Kayıp krallık ve sezon iyileştirmesi. Aslında en önemli şeylerden burada bunlardır arkadaşlar. Birçok kişinin canı acıyacak 20'den sonra, 24'ten sonra. Yani son projeleriniz bitti, artık proje diye bir şey kalmadı. Sezon göç kuralları iyileştirildi. Aynı sezon göçü. Şu anda yeni krallıkların aynı sezon göçü. Yani şimdi siz KVK 1'desiniz arkadaşlar. Tamam mı? KVK 1'i başladınız arkadaşlar. Birinci sezon sonuna kadar kısıtlandı. Siz hangi krallıkta başladıysanız o zamana kadar oradasınız. Burada aynı şey yazıyor. Şu anda yeni krallıkların aynı sezon göçü birinci sezon sonuna kadar kısıtlandı. Bu ne anlamı geliyor? Şimdi eskiden jump vardı. Jump olayı tamamen kalktı. Tamam mı? Acemi göçüyle gidiyordunuz arkadaşlar, başka bir krallığa çöküyordunuz. Ya hatta 7 günlük bir arkadaşlarınızla beraber güncellediyordunuz arkadaşlar. Belediye binayı 7 seviyede bırakıyordunuz. Her şeyi topluyordunuz o krallıkta. Sonra da başka bir krallığa gidiyordunuz. İnsanlar 100k 200k gücü varken sizin 1 milyon gücünüz vardı. Onu kaldırdılar. Sonra insanlar neler yaptı? Slip yaptı. Yani belediye binayı 16'dan sonra yaptılar arkadaşlar. Güçlü oldu. 19 gün tamamen güçlerini falan güçlendirileri, sonra 10 günlük bir krallık farkıyla göç ediyorlar. Ve orada insanlar 500k diyorum, 50k 100k insan, 1,5 milyon 2 milyon insan karşına çıkıyordu en azından. Ve insanlar eziliyordu. Sürekli iç savaşlar vardı. Artık slip olayı da bitti arkadaşlar. Slip diye bir şey kalmadı. Aldığınız krallıkta, savaştığınız krallıkta, başladığınız krallıkta kalıyorsunuz. Yani artık ben bir krallığa çökeceğim,
Ya bir krallıkta kendimi güçlendireceğim, sonra başka bir krallığa gideceğim, çökeceğim diye bir şey yok. Şu anda burada gördüğünüz gibi şu anda yeni krallıkların aynı sezon gücü birinci sezonun sonuna kadar kısıtlandı. Hiçbir yere göç edemiyorsunuz. Altın elma galiba, bakın altın elma galiba kalktıktan sonra da bile göç edemiyorsunuz. KVK biri nereden başladıysanız aynı krallıkta devam ediyor arkadaşlar. Bu özellik ilk olarak seçili yeni ana karalardan öncü deneyimi aracılığıyla kullanabilir hale gelecek. Ayrıntılar oyun için bilgileri bağlıdır. Bu birincisi. İlk hikayendeki bir fetih sezondaki krallıklara aynı sezonun göç edilirken göç eden karakterin önceden hedef krallığından en fazla yani 240 günden oluşturulmuş olmasına izin verilirken artık 150 gün önce oluşturulmuş olmasına izin verilecek. Şimdi oyun bunu biliyor. Bir krallık fetih sezona girmiştir. Tamam mı? Bir krallık fetih sezona girmiştir ve ben bunu dün bizzat yaşadım savaştan. Fetih sezonu belki birinci fetih sezonu yaşanmıştır adamlar. Tamam mı? Göç çok fazla almamıştır. Yani böyle bir şey söyleyeyim. Yeni fetih sezona giren bir krallık benimle aynı şeye denk geliyor. Ve onlar çok daha farklı oluyor. Şimdi eski oyuncular bu tarz krallıklara gelmek istiyorlar. Çünkü abi yeni krallıklara denk gelecekler ve sağlam bir kapı kasıyorlar. Artık bu kısıtlandı. Oyuncular 240 günden yani karakteri birinci fetih sezonu oynayan bir krallığa 240 gündeyken artık 150 günde düştü. Yani senin hesabın 850 günlükken 400 mesela 240 gün farkıyla gidiyordunuz ya artık 150 gün farkın olmadığı sürece fetih sezondaki birinci fetih sezona giremezsiniz arkadaşlar. Sezonlar arası göç. Sezon krallıklara sezonlar arası göç edilirken eden karakterin önceden hedef krallıktan 120 gün önce oluşturulmuş olmasına izin verilirken artık 80 gün önce oluşturulmuş olmasına izin verildi. Yani şimdi KVK 3'te KVK 2'ye göç ediyorlardı, tamam mı? 120 gün farkı vardı, artık 80 gün oldu. Ve önceden hedef krallıklardan yani KVK 2'den mesela şimdi 3 KVK 2'yi oynuyorduk arkadaşlar. Artık 2 KVK 2'ye döndü. Yani %100 2 KVK 2 oynayabiliyorsunuz. Üçüncünün imkanı yok artık bence. Üçüncü sezon krallığına sezonlar arası göç ederken karakterin önce hedef krallıktan 180 gün önce oluşturulmuş olmasına izin verilirken artık 120 günden oluşturma olmasına izin verilecek. Zaten göç kurallarını tamamen çekti ya. Yeni bir video çekiyorum. O yüzden burada sadece bunları okuyoruz. Bakalım ne olacak. O etkinlik vaha pazarı artık bu değişiklikle yalnızca sürümü güncellemeden sonra başlayıp kayıp krallıklar için geçerlidir arkadaşlar. Tamam. Vaha pazarı kullanabilir hale geldi. Fetih sezonuna giren krallıklar artık ticaret merkezi aracılığıyla vaha pazarını düzenli olarak seçebiliyorlar. Yani buradan tamamen artık buradan görebiliyoruz. Her gün kendi kaynağımızı satın alabiliyoruz ve satabiliyoruz. Pardon, buradan satın alabiliyoruz, satabiliyoruz ve rahat bir şekilde bir şeyler kazanabiliyoruz. Pek benim işime yarıyor mu? Yaramaz. Çünkü ben kaynağa ihtiyacım vardır aslında. Başka ne vardır? Bir dakika bakalım. Etkinlik ve oynanış iyileştirmeleri. Osiris tabutu iyileştirildi. Tamam. Bunların iki tane şey gelmiş. İki tane bina gelmiş. Bu iki bina tabii ki farklı olacak. İntikam yolu iyileştirildi. Çok büyük bir fark tespit edildiğini kuvvetli bir aşamanın gerekmesi. Sonuçundaki diğer valilerin aşama tamamlamana durumuna gösteren bir sıralama özelliği eklendi. Tamam. Olimpiya şampiyonlarının beceri çubuğu görüntüsünü iyileştirildi. Tamam. Birlik bayrağı mekanikleri düzenleri. Savaş alanında bağlantısı kesilen bayraklar artık daha hızlı daha hızlı yanacak. Ok külesi iyileştirildi. Oğlum ok külesi üst sürüm ok külesi artık geliştirilmiş hedefleme mantığına sahip ve hedefler arasında geçiş yaparken daha akıcı görsel performansı sunacak. Tamam. Dokunma önceliği iyileştirildi. Ekrana dokunduğunda artık binaların seçilmesini kolaylaştırmak için öncelikle kıtalardan önce belirlemek binaları verilecek. Tamam. Birlik koalisyonu işaretçileri üst üste gelip dokunmayı engellendi. Tamam. Hızlı komut iyileştirildi. Hızlı komut altındaki saldırılar hedef artık seferberlik ordularına ve birlik binalarına da içeriyor. Ayda. Daha akıcı etkileşim ve tweet ve sürekli geçişi tamam. Diğer özellikler. Şehir teması başka iyileştirildi. Bu özellik artık nadirlik veya birim türleri tarafında kısıtlanmıyor. Tamam.
Işınlanma iyileştirdi. 6 keşifçileri de haritadayken şehirlerin ışınlanabiliyor. Abi biz bir keşif gönderiyoruz. Şehirde, tamam mı? Keşif geri gelmesi için ışınlama yapamıyorduk. Artık keşifleri gönder, ışınla. Keşifleri gönder, ışınla. Bu bazen çok önemli oluyor. Tamam mı? Yani önemlidir bence. Yarım saat duramıyoruz. Komutan beceri açıklaması iyileştirildi. Leonidas, Fahri Kurban ve birinci Matias. Tamam, kütüphanesi beceri açıklaması. Oyundaki etkileri daha doğru yansıtacak şekilde güncellendi. Tamam. Pek bir işe yaramıyorlar. Bu iki komutan hiçbir zaman işe yaramadı. Hiçbir zaman da işe yaramadı. Ne yaparsa yapsınlar. Üst sürüm kitap performansı artık vali kıtalarda barbar kıtaları ve lider için yeni bir ölüm animasyonu sahiptir. Hadi bakalım neler geliyor. Paket dükkanı arayüzleri iyileştirici sürücü güncellemeden sonra paket dükkanı hem dikey hem de yatay modları destekliyor ve daha fazla uyarılma planlıyor. Savaş raporuna ve komutan paylaşım görüntüsünü iyileştirildi. Çok güzel. Tamam. Burada şimdi arkadaşlar bu güncellemeden Kama 2 gerçekten oyuna fark yaratacak. Artık 7 kıtalar çok daha sağlam bir şekilde Hyogubing, Joanna Fark, Nevski, Scipio, Ragnar, Zhugliang, Hermen bu tarz komutanları görebiliyoruz. Bu artık kesinlikledir. En önemli şeylerden de biz bu dizilişleri kolay kolay tabii ki yapamıyorduk. Yani geçiş yapamıyorduk çünkü çok pahalıydı paketler. Onlarda da bir etkinlik getirmiştir. Sağ olsunlar. Bakalım 2-3 tane verseler yine de hiçten daha iyidir. Yapacak bir şey yok. Fakirin gözü kör olsun diyor yani. Burada hiçbir şey yoktur. Geri kalan kozmetikler hiçbir şey aramıyor. Keşif varken şehrimizde keşifleri gönderirken ışınlama yapabiliyoruz. Bazı iyileştirmeler de olmuş. En acı vericiyi de yeni başlayan oyuncular artık sleep yapamıyor. Jump yapamıyor. Olduğun krallıkta başlayacaksın. Bitti gitti. Göçler kısıtlandı. KVK 2 2 kere oynayabiliyorsunuz. KVK 3'e aynı şekilde fetih sezonunda da yeni bir fetih sezonundan gitmeniz de artık hesabınızdan çok daha farklı oluyor. Arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsiniz. Eğer ki beğendiyseniz beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.